Может быть, найду себе бойфренда, кто знает. Ваши Кто знает, da. Точно. Çok gelin ve çok gelin adayı da var. Korkuyorum bir daha evleneceğim diye. Şehri biraz da şeye de benzetmedim değil. Kazan'a benziyor sanki. Düğün haftası herhalde bu haftalar, bu günler. Herkes evleniyor burada arkadaşlar. Konvoy yapıyorlar ve hepsi de beyaz Mercedes. Турция – это гостеприимная страна, очень богатая, зажиточная, с хорошим руководителем. 100 gramı 22.000 ruble, yani kilosu 220.000 ruble, 110.000 lira. O görmüş olduğunuz havyarın. Siz hepiniz Eşref Tek. Herkese selamlar, saygılar, hürmetler. Astrahan'a geldim, biliyorsunuz. Astrahan şehri Rusya'nın güneyinde kültür başkenti diyebileceğimiz şehirlerinden bir tanesi. Hatta o ismiyle anılıyor, geçiyor. Şu otelde kalıyorum arkadaşlar. En üst katında. 3 yıldızlı bir otel. Şehrin merkezinde. Fiyatı da 2500 ruble. 30 dolar civarı yapıyor yine. Türk lirasıyla 1250 lira yapıyor. İkisini de söylemiş olayım. Benim beklediğimden, tahmin ettiğimden de daha büyük ve sanırım kalabalık bir şehir. Yani ben bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim, işin aslını söylemek gerekirse. Şehir merkezindeyiz ama hala yeni binalar da yapılıyor. Yeni binalar, inşaatlar görüyorum burada. Şehir Güneybatı Rusya'da, Hazar Denizi'nin 60 kilometre kuzeyinde, Volga Nehri'nin 406 kolunun oluşturduğu delta üzerinde, Avrupa ve Asya sınırında sayılıyor arkadaşlar burası coğrafi olarak. Şehir tarih boyunca Hazar Denizi'ne açılan kapı olarak anılmış. Kilit bir liman görevi görmüş. 11'den fazla adanın oluşturduğu, 50'den fazla köprünün birleştirdiği bir şehir arkadaşlar burası. Arkadaşlar bu burası Rus İmparatorluğu zamanından kalma bu tarz binalar da var. Yine yeni binalar da var ama şehir merkezi daha fazlasıyla böyle gerçekten tarihi şehir merkezi. İnanılmaz güzel. Avrupa'yı bir şehir havasında, yani gerçekten gezerken Avrupa şehri gibi hissediyorsunuz. Şimdi zaten göreceksiniz. Ama buralar böyle insanların daha çok hani yaşadığı arka mahalleler gibi, şehrin arka sokakları gibi, öyle söyleyeyim. Bu evleri, bu mimariyi seviyorum gerçekten. Benim de ilk defa gelişim buraya arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl bir gezi olacak, nasıl bir şehir, hep beraber göreceğiz, bakacağız. Bu caddenin ismi de arkadaşlar Kirova Caddesi. Şehrin önemli merkez caddelerinden bir tanesi. Şu anda da Eylül ayının ilk haftası arkadaşlar. Bugün Eylül'ün 6'sı. Havalar serinlemeye başladı. Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne kadar da çıkıyor. Karasal iklim hakim. Kışınsa sıcaklık -10'un altına düşebiliyor. Bunları da bilin. Eğer bir gün buraya seyahat etmek isterseniz. 50'den fazla köprüyle 11 kanalın birbirine bağlandığı bir şehir Astrahan. Ben şehri biraz da şeye de benzetmedim değil. Kazan'a benziyor sanki. Zaten tarihleri de aslında, coğrafyaları da hemen hemen benzer. Şuradaki evin üstündeki resimde de Ivan Grozny'nin resmini görüyorsunuz. 1556 yılında Ivan Grozny bu şehri aldı diyor, Astrahan'ı aldı diyor. Bütün hepsini zaten anlatacağım sizlere. Bu bölümde Volga Nehri'nin bir kolu, kanal arkadaşlar. Volga Nehri daha ileride. Şimdi o tarafa doğru da gideceğiz. Astrahan'a da, daha doğrusu bu bölgelere herhalde ilk gelen de benim. Yani Türkiye'den daha evvel hiç kimse gelmedi diye gördüm. Böyle bir yer buldum, hiç daha fazla aramadan hemen çabucak bu işi halledeyim diyorum. Здравствуйте. Şöyle bakalım. Spasiba. Böyle bir içecek aldım. Bir de burger aldım. Şimdi menüde şöyle fiyatlar yazıyor. Ben hemen kahvaltımı yapayım, çıkayım, gezeyim istiyorum. O yüzden
Все у вас, да? Пожалуйста, приходите. Öğle yemeğini böyle geçiştireceğiz artık. 470 ruble bu ikisi. 235 lira. Böyle güzel kafeler de var arkadaşlar. Şehir, yani şehir merkezi artık bayağı güzel binaların olduğu bir yere evrildi. Tarihi binaların olduğu bir yere. Şimdi sizi Astrahan Kremlin'ine götüreceğim. Astrahan deyince akla ilk gelen, görülmesi gereken, gezilecek yerlerden bir tanesi. Astrahan şehrinin en ünlü, en meşhur ürünleri ise arkadaşlar karpuzu, kavunu ve ikra, yani havyarı çok ünlü buranın. Hatta dünyaca ünlü. Kilosunun 10.000 rubleden 200.000 rubleye kadar değiştiği söyleniyor. Tabi onları da bulmaya çalışacağım, bakacağım. Gerçekten de bu fiyatlar doğru mu yani? Mersin balığı havyarı burada çok ünlü. Dünyada en büyük üreticisi bu şehir, yani Astrahan, Astrahan Oblastı. Böyle rengarenk süslemeli, güzel dekorasyonlu, mimarisi her zaman gibi güzel yerler var. Sokaklar, caddeler gerçekten de çok güzel. Bu yanımızdaki bina da yönetim binası Astrahan Oblastı'nın. Kremlin'e geldik arkadaşlar. Şimdi yanılmıyorsam giriş aşağı taraftan, şuradan. Kremlin tabi şehrin en büyük sembolü, söylediğim gibi. Böyle etrafında da kafeler, işte hediyelik eşya alabileceğiniz yerler mevcut. Şu dikkatimi çekti tabi. Çok insan yok. Tam merkezde olmasına rağmen çok fazla turist, insan göremedim. Kremlin'in hemen önündeki meydan gerçekten çok güzel, ihtişamlı, alımlı. Şöyle bir baksanıza. Boydan boya ve yine burada da güzel bir heykel var böyle. Anıt gibi. Şehrin en önemli, en merkezi noktası bu Kremlin'in olduğu yer ve önündeki bu meydan. Görüyorsunuz, böyle ata da binebiliyorsunuz isterseniz. Kremlin arkadaşlar, bir de başlayacak olursak, ya büyük bir kale. Kremlin zaten Rusça kale demek. Şehir, yani eski anlamıyla şehir olarak kullanılan isim. Bunlar da çok güzel ya. Здравствуйте. Gelin gibi süslemişler vallahi atları, baksanıza. Burada atla tur yaptırıyorlar işte. Buraları geziyorsunuz. Şurada İskiye'ye kadar şey dedi, 400 rubleymiş. 200 lira. Yine bir şehirde tek turist olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum arkadaşlar. Tabii ki kalenin, yani Kremlin'in önünde Lenin heykeli var. Hem de büyük bir Lenin heykeli var. Şöyle. Şuradaki binanın üstünde de arkadaşlar, herhalde buranın da yine şehir yılı, şehir günü yani. S dnем rождения любимый город. Yani sevgili şehrim, doğum günün kutlu olsun diyebiliriz. İnsanlar da bakın burada düğün fotoğrafları çekiyorlar. Ve gerçekten güzel mekan yani, tam bu iş için birebir bir mekan. Giriş bu arada geldiğim yöndeymiş. Şimdi oraya gideceğim. Arkadaşlar böyle bir kule karşılıyor hemen girişte bizi. Burası Astrahan Kremlin'i. Girişte şu bu büyük kulenin altından. Düğün konvoyuna denk geldik arkadaşlar. Burada da böyle gördüğünüz gibi konvoy yapıyorlar ve hepsi de beyaz Mercedes. Evet. Yani bugün de evlenen arkadaşlar. İçeri girer girmez gerçekten de çok güzel bir mimari karşılıyor. Burada da bir katedral var. Yani bunun ismi de yanılmıyorsam Uspensky
katedraliydi, yani yükseliş katedrali diye biliyorum. Böyle genişçe bir meydan var hemen içeri girer girmez. Şu tarafta da böyle yine hediyeliklerin satıldığı bir pazar var. Gerçekten de bugün düğün haftası herhalde, bu haftalar, bugünler. Herkes evleniyor burada arkadaşlar. Hemen kiliseyle başlayalım. Tabii burayı çektiriyorlarsa içeride. Bakayım. Bir gireyim. Çünkü gerçekten baksanıza şu işlemelerine falan. Heybetli ve çok güzel duruyor yani. Arkadaşlar, Всех с привет. праздником. А свадьба? Да, я снимаю блог А, блог? А Да. куда? из Турции. О, Турция, привет! Привет. Из Астрахани. Как Астрахан? О, Вот так, да? да. А где посмотреть можно будет? Сейчас вам скажу. Давайте, конечно. Да, а вы что, где? Ben В интернете? göstereyim da в YouTube. А в Ютубе? Да. Сейчас VPN включу. Ага. А то этот без VPN ничего не работает. Да, я знаю. Так, Arkadaşlar evet. какой мой наряд? Отлично. Да. Красивая. Спасибо. Так, сейчас как там? Что там? Как? Selçuk. Вот. Кого? Сэл. О. А когда будет влог? О, ничего себе. Так, Астрахань, very good. О, все, чтобы у вас было много подписчиков. В общем, снимайте красоты Астрахани. Все. Турции, привет от Астрахани. Как вас зовут? Алина. Алина. Очень может, приятно, Алина. Может быть, найду себе бойфренда, кто знает. Ваши Кто знает, да. Точно они. Все. Хорошего вам дня, до свидания. До свидания, пока. Arkadaşlar, erkek arkadaş arıyormuş. Duydunuz. İlgisi olan varsa yazsın kendisine. Yüksek ihtimalle cevap verecektir. Çok gelin ve çok gelin adayı da var. Korkuyorum bir daha evleneceğim diye. O yüzden çok dikkatli geziyorum yani buralarda şu an. Burası da yine başka bir katedral arkadaşlar. Şimdi size etrafı gösterirken tarihini de anlatmak istiyorum. Astrahan Kremlin'in 1582 ile 89 yılları arasında ahşap bir kale olarak inşa edilmiş arkadaşlar ve sonrasında betonarmeye çevrilmiş ve kullanılan bu tuğlaların çoğusu da eski Altın Orda şehirlerinden getirilmiş. Astrahan 1566 yılında Rus Çarlığı'nın kontrolüne geçmiş. Tabii ki Astrahan aynen Kazan'da olduğu gibi Astrahan Tatarlarının ana vatanı. Yani Altın Orda Devleti yıkıldıktan sonra 1556 yılına kadar burası Astrahan Hanlığı olarak hayatını sürdürmüş. Buradayken tabii Kremlin'i konuşalım. Rusya'nın güneydoğu sınırlarını korumak için inşa edilmiş burası arkadaşlar. Kırım Tatarları ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunma amaçlı kurulmuş olan bir kale burası. Zaten görüyorsunuz kale surları. Şu aradaki boşlukları da görüyorsunuz. Onlar da kaynar su ve yağ dökmek için aşağıdakilere. Kendisi ve içerisindeki görmüş olduğumuz az önceki kiliseler, katedraller şehrinde en eski taş yapılarını oluşturuyorlar. Arkadaşlar yalnız gerçekten de orta çağda bir zamana ışınlanmışsınız hissi veriyor. Astrahan'ın, Kremlin'in müzesi şu gördüğünüz bu kule. Müze biletini de şuradan alıyorsunuz. Arkadaşlar burası da arkeoloji müzesi. Buraya girdim çünkü Astrahan Hanlığı'nın saray kalıntılarının falan da olduğunu okumuştum bir yerde. O yüzden buraya girmek istedim. Tabii bazı şöyle bakın. Etrafta bulunan mezarları da burada sergiliyorlar. Sizlere de ufakça bir göstereyim dedim. Bakın böyle kap, çanak her şey bulunmuş. Şu enteresan, bakın orada kolyesi, kemer tokası ve başka bir takısı var. Rus Çarlığı tabi burayı aldıktan sonra arkadaşlar buradaki Han Sarayı'nın üstüne bu Kremlin'i yaptırıyor. Bu kaleyi yaptırıyor.
Onun da kalıntılarının olduğu söyleniyordu burada ama tabii şu an görmek ya mümkün değil ya da yerlerini bilmek gerekir eğer halen bir kalıntı varsa da. Ben belki bulurum diye bu müzeye girdim ama onda da daha başka sanki Altın Orda Devleti'nden kalma olan arkeolojik kalıntılar vardı orada. Çıkalım artık Kremlin'den. Sizi şimdi burada bir de Beyaz Cami var. Tabii buranın belli de bir Müslüman nüfusu var. Tatar yaşayanları var hala Astrahan Hanlığından kalma. Bir de o camiye gideyim, göreyim. Belki oralarda bir Tatarlarla, Türklerle tanışma fırsatı da bulurum. Как дела, бабушка? Нормально. Всё Людмила нормально? Семеновна. Очень приятно познакомиться. Да, Меня да. зовут Сельчук Вот Сальчук, из да. Турции. Ага. из Что вы знаете про Турцию? Турция – это гостеприимная страна, очень богатая, зажиточная, с хорошим руководителем, с Да. хорошим образованием, люди там. Да, наши россияне любят Турцию, отдыхают на ее теплых берегах, Мы купаются, тоже любим Россию. купаются в ее теплых водах. Да, замуж выходят за ваших ребят. Все прекрасно. Дружба у нас с Турцией замечательная. Отлично. Наш государственный руководитель страны Владимир Владимирович Путин в хороших отношениях с вашим Да, Эрдоганом. да. Эрдоган замечательный. Вот как руководит страной. Спасибо. Да. Ну, как Астрахан? Как жить здесь? Астрахань хороший. У нас замечательный губернатор. Видите, какая у нас чистота? Да, и очень красота? чистая, правильно. Это его заслуга. Улицы все преображаются, дома строятся. Живем мы в Астрахани хорошо. Кто работает, работы у нас Да. полно. Много индивидуальных предпринимателей. Открыты кафе, открыты всякие павильоны, горячее питание. Все, праздники здесь, вот Кремль у нас, видите, астраханский, красавица, ухоженный, купола все покрашены золотом. Все, это украшение нашего города. К нам гости приезжают и любуются нашим Кремлем. В Москве Кремль, в Казани есть Кремль, вот у нас Да, тоже Кремль. у вас тоже есть Кремль. Замечательно. Да. Да. Приезжайте к нам еще. Мы рады гостям. Да, спасибо большое. Вам Сколько вам лет? Много. Много. 14 сентября у меня юбилей. У меня 9 будет с нулем. Да? Да, так что не надо удивляться просто так. И Машаллах. все, да, вот так. Я люблю людей, а, наверное, Бог мне дает. Я добрый человек, не злой. Да, да. А кто злой, тот много не живет. А я добрый. Да. Я люблю людей. Да, Отлично. конечно. Спасибо. Да, я тебя. Babuşka'yı duydunuz. Türkiye'yi seviyor. Genelde böyle Türkleri sevmeleri de güzel. Türkleri de seviyor. Buralarda hediyelikler var. Şöyle bakın, bu mesela balıklar. Astrahan'ın sembolü şu balıklar. Bayağı da büyük balık. Pazarında gezmek istiyorum. Dünya havyar üretiminde büyük çoğunluğunu elinde bulunduran bir yer Astrahan ve görüyorsunuz şu ikra kavyar yazıyor. Yani siyah havyar dünyada en çok burada yetiştiriliyor. Mersin balığı havyarı. Şimdi şurada da bir dükkan var. Eğer bakayım içeride bir fiyatlara da bakmak istiyorum. Çünkü çok pahalı olduğunu duymuştum. Здравствуйте. 21.950 ruble. Ufak bir ufacık, bakın yani şu kadar bir şey. 4.450 ruble, 13.000 ruble. Siyah havyar bunlar. Evet, burada balıklar. Şuradayız arkadaşlar. 100 gramı 22.000 ruble, yani kilosu 220.000 ruble, 110.000 lira. O görmüş olduğunuz havyarın. Burada bir balık pazarı var ve asıl bu havyarların, balıkların daha çok satıldığı bir yer. Oraya bir sonraki videoda gitmek istiyorum. Orayı size bir sonraki bölümde göstereceğim umarım. Ve bu fiyatları daha yakından göreceğiz, inceleyeceğiz. Burası da arkadaşlar Ulyanov meydanı. Şurada da Ulyanov'un heykeli var. Arka tarafı Kremlin. Ve ilk başta gördüğünüz park da burası. Bratski Park, yani Kardeşlik Parkı. Şehrin bu
bölümündeki binalar görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bu bölüm çok güzel. Yani bunlar Rus İmparatorluğu, Rus Çarlığı zamanından kalma binalar. Arkadaşlar Volga kıyısına doğru yürüyeyim. Önce size Volga Nehri'ni ve Volga sahilini göstermek istiyorum. Burada yine çok güzel yerlerden, gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden Volga sahili. Yani Naberezhnaya Volga diye söyleniyor Rusya'da da. Şehrin nüfusu 524 bin. Rusya'nın 35. en büyük şehri. Nüfusun %72'sini Ruslar oluşturuyor. Geri kalan kısımsa %14 Kazaklar, %7 Tatarlar, %3 Nogaylar, %2 Azeriler ve %1 de diğer geri kalan halklardan oluşuyor. Burada Kazak, Nogay, Azeri gibi Türk toplulukları da var. Videonun başlarında söylemiş olduğum işte Avrupa'yı yapı burası arkadaşlar. Gerçekten de göz alıcı bir mimarisi ve güzelliği var şehrin bu bölümünün. Bu caddenin ismi de Nikolskaya Caddesi. Yani şehir sanki böyle Kafkasya'nın ve Rusya'nın bir karışımı gibi. Havyar arkadaşlar buralarda satılıyor. Ya da yiyebiliyorsunuz, tadabiliyorsunuz. Şöyle hatta yine göstereyim. İşte bu şekilde satılıyor. Havyar'ın başkenti olarak geçiyor zaten burası da. Arkadaşlar Volga Nehri, yani Türkçedeki ismiyle İdil Nehri, İtil Nehri kıyısına geldik. Şöyle daha yakından size göstereceğim tabii ki Volga Nehri'ni. Volga Nehri üzerinde insanlar işte böyle oturuyorlar. Kıyısında zaman geçiriyorlar, balık tutuyorlar. Orada beyefendi var, bakın balık da yakaladı, şimdi yanına da gideyim onun. Bu Volga Nehri sahili, bu kıyı yazın özellikle çok hareketli, sürekli insanların dışarı çıktığı, gezdiği, dolaştığı yer. Zaten Astrahan kenti de tam Volga Nehri'nin Hazar Denizi'ne dökülmüş olduğu yerde kurulmuş. Yani tam onun deltasında kurulmuş. Bu arada dünyanın en uzun nehirlerinden bir tanesi Volga. Başlangıç yerini şu an tam hatırlayamayacağım ama Hazar Denizi'ne dökülüyor. Yaklaşık 3000-3500 kilometre gittikten sonra yanılmıyorsam. Ve şimdi tam onun denize döküldüğü yere yakın bir yerdeyiz. Abi de balık tutuyor. Здравствуйте. Hop. Taze taze balıklar işte buradan tutuyorlar, satıyorlar, yiyorlar. ...28 Kasım'da Burak Özçivit de Rusya'ya geliyormuş, Astrahan'a geliyormuş ilk kez. Arkadaşlar burası böyle gördüğünüz gibi sokak sanatçıları. İşte kafeler, restoranlar. Burası bir yürüyüş yolu, yani böyle sahil kenarında. Bakın şöyle de güzel bir restoran da var. İsterseniz böyle gemi restoranda da yemeğinizi çok güzel bir ortamda yiyebiliyorsunuz. Astrahan'ı Rus Çarlığı Astrahan Hanlığı'ndan aldı. Daha önce anlattığım gibi. Ve bu Astrahan ismi de Türkçe bir kelimeden dönüşmüş bir isim. Yani ilk ismi aslında Hacı Tarhan'mış. Yani hacıların ticaret yaptığı yer. Bu isim zamanla dilden dile dönüşerek en son Astrahan haline gelmiş. Ve şehrin bugünkü ismi de Astrahan. Yani aslında menşeine baktığımızda şehrin ismi de Türkçe diyebiliriz. Gerçekten inanılmaz güzel yani şehrin mimarisi. Onu söyleyebilirim. Her yerde bir güzel eser var, bir sanat eseri var. Veya yani şehirde gezmesi, dolaşması keyifli. 12-14 Eylül'de de şehrin töreni var. Yani şehir günü var. O sebeple sanırım bu hazırlıklar. Ve bayağı da bir organizasyon yapmışlar yani. Artık gölgelerin üşüttüğü
sıcakların da sıcaklattığı zaman dilimindeyiz. O yüzden nasıl giyineceğimizi de şaşırdık. Evet, burada ikra, siyah ikra yani siyah havyar oldukça ünlü. Yani buranın en ünlü şeyi. Ama fiyatı gerçekten pahalı. Yani ben bir yiyeceğe böyle, yani bir yiyeceğin kilosunun 100.000 liralarla falan ölçülmesi bana çok tuhaf geliyor ya. Yani öyle değil mi? Yediğimiz bir şey yani çok tuhaf geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de söyleyin fikirlerinizi yani. Bu kafede böyle bir şey yapmış artık. Herhalde yalnız kalmayın. Yalnız kaldınız, gelin oturun şöyle. Sarılın mı demek istiyor. Galiba evet öyle söylüyor. Astrahan güzel şehir arkadaşlar. Ben burayı sevdim yani. Gerçekten de gezmek için gelinebilecek bir yer. Gece hayatı için de gelinebilecek bir yer. Onu da söyleyeyim size. Şimdi bu akşam da zaten dışarı çıkmayı planlıyorum. Bakalım. Kendim de bizzat deneyimleyeceğim gece hayatını. Ve videosunu da yaparım diye düşünüyorum. Arkadaşlar, bir şehirde bu kadar çok gelin olması normal değil aynı anda. Yani düğün olur tamam da herkes mi evleniyor bugün ya? Здравствуйте. Selamünaleyküm. Arkadaşlar, şimdi yolda geçerken bu güzel kardeşim bana laf attı. Kendisi bir kara papak Türk'üymüş. Lütfen gel. Merhaba abiler. Merhaba. İsmin ne kardeşim ilk olarak? Nasıl? İsmin nedir? Adın nedir? Benim adım Zakariya. 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 Tamam. Astrahanlısın değil mi? İyi. Astrahanlısın. Peki az önce anlattın bana. Tam aslen nerelisin? Yani kimlerdensin? Osmanlıların kalmıştan Gürcistan'dan Kara Papak deyiliyor. Kara papak Türklerindensin. Çok memnun oldum. Hiç Türkiye'de oldun mu? Tabii ki. İstanbul oldum. Sevdin mi Türkiye'yi? Abi. Bir dakika. Oo. Galata Kulesi'nin yanındasın, evet. Siz hepiniz Eşref Tek. Türk dizilerini izliyorsun sen de o zaman. Çok ünlü değil mi burada? Ha, Bir şey daha soracağım. Sizin peki burada köyünüz falan var mı Astrahan'da? Nerede Yok, yaşıyorsunuz? Yok değil mi? Gürcistan'da sizin bütün şeyleriniz. Tamam. Zekeriya, çok memnun oldum. Çok sağ ol kardeşim. Sağ ol abi. YouTube. Nasıl? Astrahan Hanlığı arkadaşlar 1459 ile 1556 yıllar arasında hüküm sürmüş bu topraklarda. Sonradan Rus hakimiyetine girmiş. 1556 ile 1917 yıllar arasında Rus İmparatorluğu, 1917'den 1991'e kadar da Sovyetler Birliği himayesi altında kalmış bu topraklar ve 1569 yılında Osmanlı'da buraya Kanuni Sultan Süleyman zamanında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa komutanlığında bir sefer düzenlemiş ve burayı tekrardan geri almak istemiş. Daha doğrusu Astrahan Hanlığı'nı tekrardan canlandırmak, onlara destek olmak istemişler. Fakat bu başarısız olmuş. Astrahan Tatarları hemen Rusya'nın fethini kabul etmemişler tabii ki. Rusya'nın burayı almasını kabul etmemişler. Bu şekilde karşılıklı bir yine savaş devam etmiş. Hatta Osmanlı'nın da yardımı olmuş fakat yardım başarılı olamamış. Arkadaşlar, Astrahan'dan bugünkü ilk videomu izlediniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ancak az evvel tabi camiye gideceğim dedim ama bugün gidemeyeceğim. Hem mesafe biraz açıldı orayla, başka yerleri gezince. İşin aslı buradaki Türk tarihini, yani Türklerin nerede yaşadığını, Tatarların nerede yaşadığını yarın ayrı bir videoyla göstermek istiyorum. O zaman zaten bu bölgelere gideceğiz. O yüzden şimdi gitmedim ve az evvel söylediğim gibi bu videodan şimdilik bu kadar. Astrahan Kremlin önünden hepinize saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum.